Herkese merhaba. Bugün mutfağımıza giriyoruz ve hepimizin çok sevdiği o klasik Türk köftesini mercek altına alıyoruz. Ama durun, bu bildiğiniz tariflerden değil. Çünkü bu tarifin bize ulaşmasının arkasında çok ilginç, çok modern bir hikaye var. Ve işte her şey bu sözle başlıyor aslında. Düşünsenize, bu sadece bir yemek tarifi değil. Bu bir ailenin anılarının, sevgisinin, nesiller boyu süren bir mirasın ta kendisi. Peki, bu aile yadigarı tarif günümüze nasıl ulaştı dersiniz? İşte o modern yolculuk burada başlıyor. Gelin, hep birlikte sözlü bir geleneğin dijital bir hazineye nasıl dönüştüğüne bir bakalım. İşte işin en ilginç kısmı da burası. Bir yanda düşünün, sadece hafızalarda yaşayan, anneanneden anneye, anneden kızına, kulaktan kulağa fısıldanan sözlü bir gelenek. Diğer yandaysa günümüz teknolojisi, yani yapay zeka devreye giriyor ve bu sözlü mirası alıp herkesin anlayabileceği net, adım adım bir tarife dönüştürüyor. Aslında yapay zeka bu aile yadigarını dijitalleştirerek bir nevi ölümsüzleştirmiş oluyor, değil mi? Hikaye kısmı güzel ama karınlar acıktı değil mi? O zaman lafı daha fazla uzatmayalım ve bu mükemmel köftenin sırrını oluşturan o temel malzemelere bir göz atalım. Evet, listemiz burada. 1 kilogram dana kıymayla yola çıkıyoruz. Bakın, listede 1 veya 2 yumurta diyor ama tecrübeler gösteriyor ki 2 tane kullanmak her zaman daha iyi sonuç veriyor. Soğan için de aynı durum geçerli. Rendelerken bir miktar kayıp yaşanıyor, o yüzden siz en iyisi 2 orta boy soğan hazırlayın. Ve en önemli uyarılardan biri, tuza dikkat. Hazır köfte harcı kullanacağımız için onun içinde de tuz olacaktır. O yüzden tuzu eklerken eliniz korkak alışsın, sonra tadına bakıp ayarlarsınız. Malzemeler tezgahta yerini aldıysa artık işin en keyifli kısmına geçebiliriz. Lezzeti katman katman, adım adım inşa etmeye, o mükemmel köfte karışımını hazırlamaya başlıyoruz. İlk işimiz köftenin lezzet temelini atmak. Bunun için geniş bir cam kap alın elinize. Soğanları incecik rendeleyin. Hemen ardından incecik kıydığınız maydanozları, yumurtaları, irmiği ve sıvı yağı ekleyin. Yani bakın, kıymayı henüz devreye sokmuyoruz. Önce bütün bu lezzet bombasını bir araya getirip güzelce bir karıştırıyoruz. Ve işte geldik en can alıcı noktaya. Şimdi o mis gibi köfte harcını ve 1 kilogramlık dana kıymamızı da kaba ekliyoruz. Hadi bakalım, kolları sıvama zamanı. Eldivenleri takın ve tüm malzemeyi şöyle bir güzelce hakkını vererek yoğurun. Eğer yoğururken karışım size biraz katı gelirse hiç panik yapmayın. Yanınıza biraz su alın, elinizi hafifçe ıslatarak yoğurmaya devam edin. Yoğurma işi bitti mi? Harika. Şimdi üzerini düzeltin, streç filmle kapatın ve doğruca buzdolabına. Sakın bu adımı atlamayın, çünkü bu dinlenme süresi var ya, işte o bütün lezzetlerin birbirine geçmesi, adeta kenetlenmesi için altın kural. Evet, karışımımız buzdolabında güzelce dinlendiği, bütün lezzetler demlendiği. Şimdi sırada ne var? Tabii ki köftelere o tanıdık, o güzel şeklini vermek, saklamak ve en sonunda da pişirmek. Şimdi şekil verme kısmının da kendine has bir tekniği var. Bu da tarifin bir parçası. Karışımdan ceviz büyüklüğünde bir parça alın, avucunuzun içinde yuvarlayıp hafif böyle tam mükemmel olmayan bir elips şekli verin. Sonra da parmaklarınızla üzerine bastırarak biraz yassılaştırın. Ve işte o meşhur dokunuş, parmak izlerinizi yüzeyde bırakın, sakın düzeltmeyin. Peki bu parmak izleri neden önemli? İşte size usta bir ipucu. O izler sadece estetik bir dokunuş değil, aslında çok akıllıca bir teknik. Bu girinti çıkıntılar sayesinde köftenin daha geniş bir yüzeyi tavayla temas ediyor. Bu ne demek? Hem daha eşit pişiyor, hem de tavaya yapışma riski azalıyor. Yani geleneğin içindeki o pratik zeka işte tam da bu. Diyelim ki bu kadar köfteyi bir seferde pişirmeyeceksiniz. Hiç sorun değil. Dondurucuda saklamak için harika bir yöntem var. Şekil verdiğiniz köfteleri dondurucuya uygun bir kaba dizin ama katların arasına mutlaka streç film veya yağlı kağıt serin ki birbirlerine yapışmasınlar. Böylece canınız ne zaman isterse elinizin altında hazır ev yapımı köfteleriniz olur. Ve şimdi pişirme sanatının en önemli sırrına geldik. Kısık ateş. Köfteleri tavaya yerleştirdikten sonra ocağın altını kısıp sabırla pişireceksiniz. Neden diye soracak olursanız, yüksek ateş dışını bir anda yakar, kavurur ama içi çiğ kalır. Bizim istediğimiz bu değil. Kısık ateş ise köftenin dışının yavaş yavaş karamelize olarak o mükemmel kahverengi rengi almasını sağlarken, içinin de sulu sulu tam kıvamında pişmesini garanti eder. Lezzet patlamasının sırrı işte bu sabırda gizli. Ve işte o an, bütün emeğin, bütün adımların bir araya geldiği, o mis gibi kokunun tüm mutfağa sardığı an. Sadece bir yemek değil, bir geleneğin, bir mirasın ve bolca sevginin tadını çıkarma zamanı.
Peki, teknolojinin yardımıyla ölümsüzleşen bu geleneğin o muhteşem tadını kendi sofranıza taşımaya, bu lezzetli mirası bizzat deneyimlemeye hazır mısınız? Bu harika tarifi deneyecek olan herkese şimdiden ellerinize sağlık ve afiyet olsun.